İlkbaharın iliklerine kadar hissettirdiği çiçekli, böcekli, güzel bir günden hepinize sevgiler. Bugün Amerika'daki meslekler ne kadar kazandırıyor? Bunlarla alakalı bir sohbet gerçekleştirmek istedim. Amerika'da değişik meslekler var. Az kazanan var, çok kazanan var. Ama asgari bir de kazanç miktarları var. Buradan Amerika'ya gitmeyi düşünen, Amerika'daki gitme planları olan insanlar için belki bir bilgilendirme olur diye düşündüm. İlk önce buradan giden insanlarda çok büyük çoğunluğunda bir dil problemi oluyor. Bunların hani dilsiz, İngilizce bilmeden iş yapabilir miyim, para kazanır mıyım diye düşünen insanlara belki bir fikir verir. Gittiniz, hiç dil iş bilmiyorsunuz. Ne yapabilirim? En basit yapacağınız işlerden bir tanesi benzinliklerde pompacı olmak. 20'ye kadar saymayı bilip cash or kredi kart deyip gelen insanların peşin mi ödeme yapacak, kredi kartıyla mı ödeme yapacak onu sorduğunuz zaman başka bir bilmenize gerek yok. Pompacılar, benzinlikte pompacı olarak çalışabilirsiniz. Amerika'daki eyalet sistemi olduğu için eyaletler arasında asgari ücret farkları var. Pompacılara da genelde asgari ücretten ücret ödüyor pompacılık yapan insanlara, patronları. Mesela şu anda New York'ta asgari ücret 15 dolar. New Jersey'de 13 dolar. Florida'da 12 dolar. İşlere doğru gittiğin zaman 11 dolar, 10 dolara kadar düşüyor. Ama New York'u baz alırsak hiç dil iş bilmenize gerek yok. Sadece 20'ye kadar, 50'ye kadar saymanız, 15 tane, 20 tane de kelime bilmeniz yeterli olacak. 15 dolardan yaklaşık pompacılarda şöyle bir durum var. Sabah 6'da açıyor, akşam 10'a kadar çalışıyor. 2 pompası, 3 pompası olan benzinliklerde genelde tek kişi çalışıyor. Marketi olmayan, sadece pompacılık yapıyorlar. Sabah 6'da açıyor, akşam 10'a kadar. Dolayısıyla 16 saat bir çalışma gerçekleştiriyor. Yani 15 dolardan eğer bir pompacıda çalışırsanız, benzinlikte çalışırsanız yaklaşık günlük 240 dolar bir geliriniz olacak. Artı Amerika'da da tip kültürü çok yaygın. Bahşiş kültürü çok yaygın. Yaklaşık o da sizin biraz hani gelen müşterilere ilginize bağlı. 50 dolarla 100 dolar arası da günlük bahşiş alabilirsiniz. Dolayısıyla çok rahatlıkla bir pompacıda günlüğünüzü 300 dolara getirmeniz imkanı var. Pompacı en böyle hiç dil iş bilmiyorum diyen insanların rahat yapabileceği bir iş. İkincisi benzinliklerin marketlerinde kasiyerlik yapabilirsiniz. Burada da yine asgari ücret eyaletlere göre değişiyor. Burada da işte New York'u baz alırsak 15 dolar. Orada bazı marketler olan benzinliklerde şöyle bir durum oluyor. Çalışma saatleri kısa olabiliyor. Pompacı 16 saat çalışıyorsa markette çalışan 13 saat çalışabiliyor. Yani marketinde kasasında duran bir kasiyer 13 saat çalıştığını düşünürsek 15 dolardan günlük 195 dolar, 30-40 dolar 50 gibi de bir tip bahşiş olursa yaklaşık o da günlüğünü 200 ile 250 dolar arasında çok rahat getiriyor. Bunu kaç gün çalıştığınız çalışma saatlerine göre bölebilirsiniz. Üçüncü olarak yapabileceğiniz çok fazla dil gerektirmeyen işlerden bir tanesi pizza delivery işi yapmak veya da bir pizzacıya girirsiniz veya bir restoranın delivery işinde çalışabilirsiniz. Orada saatlik ücret veriyorlar. Çoğu yerde 8 dolar, 9 dolar saatlik ücret veriyorlar. 6 dolar veren yerler de var. Herkesin ücret politikası değişik. Bazıları delivery başına 1 dolar veriyor. Bazıları delivery başına 2 dolar veriyor. Bölgesine göre değişiyor. Günlük yani 25-30 delivery yapma imkanınız var. İşte orada da tamamen aslında bahşişe çalışıyorsunuz. Pizza delivery'sinde de çalışan, sabit yerde çalışan insanların günlükleri de yine 200 dolar civarına geliyor. Kendi araçlarınızla çalışıyorsunuz. Gazını falan, arabanın sigortasını falan kendiniz ödüyorsunuz. Sabit bir yerde pizza delivery de yapabilirsiniz.
Delivery'de bir de Amerika'da şu sistem var. Uber Eats ve DoorDash diye bir sistem var. Grubhub diye bir sistem var. Bunlar yemek delivery'si yapıyorlar. Bunlarda herhangi bir restoranda bağımsız çalışıyorsunuz. Kendinizin telefon üzerine yüklediğiniz app üzerinden gelen siparişleri alıyorsunuz. Değişik restoranlardan müşteriye götürüyorsunuz. Burada yaklaşık bu işi yapan arkadaşlar da haftalık 1200 ile 1500 dolar arası bir para kazanıyor. Ama bu işi tamamen meslek olarak edinmiş ve işini ciddiye alan insanların ben 2500 dolara kadar haftalık kazandığını biliyorum. Bunun da zaten Amerika'dayken bu işle ilgili bizim de bir çalışmamız oldu. 2500 doları gören çok arkadaşımız var. Disiplinli şekilde güzel sistemi çözdükten sonra hangi restoranlardan güzel tipler geliyor, hangi bölgelere nasıl daha çok bahşiş alıyor. Yani biraz tecrübe kazandıktan sonra DoorDash'ten, Uber Eats'ten ve Grubhub'dan bir de onları 3 tane hesapla yaptığın zaman yani 2000-2500 dolar haftalık kazanmak çok kolay. Üçüncü olarak bir taraftan notlarımı aldım. Burada diğer telefondan bakıyorum. Bunu orada SNN belgesi olmadan yapmak çok zor. Uber şoförlüğü var. Uber şoförlüğünde de yine değişik sistemler var. Uber arabasını kiralayanlar var. Uber hesabı kiralayanlar var. Bunlar da yaklaşık günlük 300 ile 500 dolar arası bir gelir elde edebiliyorlar. Tabii ki buradaki sistemleri biraz çalışıp öğrenmeniz lazım, çözmeniz lazım. İnşaat boyacısı var. İnşaat boyacıları da çok güzel para kazanıyorlar. İnşaat boyacılarının günlüğü saatlik, Amerika'da zaten saatlik çoğu bütün çalışmalar. 25, 30, 35 dolara kadar inşaat boyacılığında çalışabiliyorsunuz. Amerika'da da çalışma süreleri uzun. 10 saatten aşağı çalışmıyorsunuz. Bir boyacılık yapıp ciddi şekilde de yaptığınız insanlarla işçiliğiniz güzelse 30-35 dolar arası bir 25-35 dolar arası bir ücret alabilirsiniz. Dolayısıyla günlüğünüzü 300 dolardan 350 dolara kadar getirme şansınız var. Amerika'daki en popüler işlerden bir tanesi de body shop dediğimiz, burada kaburtacı dediğimiz meslek var. Kaburtacılar yaklaşık haftalık olarak çalışıyorlar. Saatlik tabii ki her şeyi saatlik üzerinden hesaplanır ama genelde haftalık olarak çalışırlar. Sabit bir yerde çalıştığı için. Kaburtacılar haftalık 2000 dolar civarında, 1500 dolardan az olmamak kaydı şartıyla 2000 dolar civarında bir para rahat alıyorlar. Bunları 3000 dolara kadar çıkanları da gördüm ben. 1500 dolara çalışanları, başka bir çok dili dişi bilmeyip de biraz da özellikle de kendi hemşerilerinin yanında dil bilmiyor, diş bilmiyor, işte çalışma izni yok falan filan diye çalışanların sömürülüp daha ucuzlara 1200-1300 dolara çalıştığı durumlar da oluyor ama biraz sistemi öğrenen, biraz da akıllı olan, kendisini kullandırmak istemeyen insanlar 2000 dolar üzerinde civarında bir rahat haftalık kazanabilirler. Oto tamircileri var. Oto tamircileri Amerika'da çok araç var. Yani dünyada şu anda en son 26 milyona civarında bir yıllık satışı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Her evde 6-7 tane, 8 tane araba olan bir evden bahsediyoruz. Yani 4 kişilik bir evde rahat bir 6 tane araba var. Yani 4 kişi, çocuk da zaten 16 yaşından sonra ehliyet alıp okuluna rahat gidebiliyor, gelebiliyor veya da işte böyle pizza delivery işlerinde çalışıyor, restoranlarda çalışıyor. Müthiş bir araba cenneti, müthiş bir deniz derya bir araba işi. Oto tamircilerinde de bizim buradaki gibi yine haftalık çalışmalar gerçekleştiriyor. 1200 dolardan başlayıp işin böyle biraz daha profesyonelleştikten sonra özellikle de yetkili bayiler dediğimiz yetkili servislerde çalışan insanların haftalık 4000 dolara kadar çalıştığını, 4000 dolara kadar kazandığını biliyoruz. Yani buradan gidecek çok fazla dil diş olmayan bir insan da 1500 dolarla 2500 dolar arasında bir rakamı çok rahat kazanabilirler. Çünkü Amerika'daki
Oto tamirciliği, otomekanik işi çok popüler bir iş. Orada genelde benim gördüğüm insanlar popüler olduğu için 30 yaşından sonra, 25 yaşından sonra oto tamirciliğine başlayan insanlar var. Bunlar da daha çok yağ değişimi ve balata değişimiyle ilgili çok fazla iş yapıyorlar. Yüzeysel işler yapıyorlar. Siz eğer gerçekten arabanın biraz motorundan, elektroniğinden, mekaniğinden anlıyorsanız ve bunu da gösterdiğiniz zaman çok rahat şekilde 2000 dolar civarlarında bir haftalığa çalışmanız söz konusu. Restoranlarda en çok Amerika bir pizza cenneti. En çok çalışan insanlardan bir mesleklerden bir tanesi de pizzamen dediğimiz pizza ustaları. Pizza ustaları da yine 25 dolarla 35 dolar arasında bir ücrete çalışıyorlar. Yaklaşık bunların işte sabah 10 ile akşam 10 gibi restoranların, pizza restoranlarının çalıştığını düşünürsek 12 saatte de yaklaşık onlar da 300 dolar civarında günlük bir iş yapıp yaklaşık 1500-2000 dolar arasında haftalığını getirebilirler. Berberler var. Berberler daha çok saatlik ücret çalışanlar da var. Aynı Türkiye'deki olduğu gibi yarı yarıya kazanç üzerinden çalışanlar da var. O sizin anlaşmanıza kalmış. Kimisi %50'ye çalışıyor, kimisi %60'a çalışıyor. Kimisi başka bir sabit para ödeyip berber dükkanına sadece kendine çalışıyor. Yani pandemi döneminde de ciddi bir artış oldu berberlerde. Önceden 20 dolar olan berberler şu anda 30-35 dolar normal berberler. Tabii bunların biraz daha lüks böyle elit kesime falan şey yapıyorsa 100-200 dolara tıraş edenler de var sadece. Ama berberler de ciddi bir güzel kazanç sağlıyorlar. Berberlerin pandemi döneminde mesela bizim bir tane Türk çocuk vardı. 100 dolara tıraşa gidiyordu evlere. Yani günlük 4 kişiye gidiyorum abi diyordu. 400 dolar günlük böyle çok rahat şekilde yani 4 saatte neredeyse 4 saatlik bir zaman zarfında 400 doları kazanıyorlar. Tabii bu evlere hizmet gittiği zaman. Berber dükkanlarında 30 dolardan kaç kişiyi tıraş ederse kimi yerde 30 dolar, kimi yerde 40 dolar, kimi yerde bazı İspanyollar falan var 25 dolar ucuz yapıyorlar. Çok dil dişe de gerek yok. Mesela en son benim gittiğim bir Rus berber vardı. Rus berberdeki beni tıraş eden çocuk da Porto Rikolu. O da çok fazla bilmiyor neredeyse İngilizce. Doğru düzgün tarif edemedim ben. Ondan sonra oradan patronu Rus olan yardımcı oldu. O tarif etti. Sonra biraz da patronu uzaktı. Ondan sonra telefonu açtı. Çeviriden bana anlattı. Ben de onu anlattım. Yani bir mesleği yapıyorsanız çok dil diş zaten zamanla gelişiyor. Bilmenize gerek yok. Burada en güzel işlerden bir tanesi, Amerika'daki en güzel işlerden bir tanesi de çatı ustaları. Çatı ustaları Amerika'da ciddi paralar kazanıyorlar. Yani böyle günlük 200 dolar kazanandan 500 dolara kadar kazanan insanlar var. Bunlar işçi olarak çalışanlar. Yani eğer siz bir işi, bir çatını atıyorum işte bir çatı işi var. Oraya gidip kendi başınıza forsa edip yanınızdaki atıyorum 150-200 dolarlık bir tane yanınızdaki yardımcıyla o çatının işini yapabiliyorsanız 400-500 dolar günde kazanmanız çok kolay. Yani bunu çatı ustaları rahatlıkla veriyor. Kendi işinizi yaparsanız hani kendi çatı işlerini yaparsanız onlar ayrı zaten. Amerika'daki gerçekten top mesleklerden bir tanesi de kaynakçılık. Kaynakçılarda bu çelik konstrüksiyon dediğimiz çelik yapıların işlerini yapabilen kabiliyete sahip insanların saatliği 100 dolara kadar çıkıyor. Yani en basit kaynakçı 40 dolardan aşağı çalışmıyor. Yani bir kaynakçıysanız, iyi bir kaynakçıysanız 40 dolarla 100 dolar arasında rahat bir kazanç sağlayabilirsiniz. Amerika'daki yine en güzel mesleklerden bir tanesi de su tesisatçıları. Amerika'da su tesisatçılığı ve elektrikçi ikisini birleştirelim. Çok güzel saatlere, çok güzel ücretlere çalışıyorlar. Amerika'da ciddi mesleklerden bir tanesi. Yani bir su işi olduğunuz zaman, aradığınız zaman çok zor adam buluyorsunuz. İnternette çeşitli Craigslist'te ve Facebook'ta ilanlar veriyorlar. Yani
Yarım saatlik işi geldiği zaman 300-400 dolara yaparlar. Bir saatlik işi geldiği zaman yani fiyatı yok aslında yani. İşinizi yaptırdığınıza şükrediyorsunuz. Çünkü e, Amerika'daki herkesin genelde garajlarında çeşitli ekipmanlar, yani evdeki her şeyi tamir edecek ekipmanı var. Biraz el becerisi varsa adam yapıyor zaten, ama kendisi yapamıyorsa, birisine artık yapamayacağı dereceye geçiyorsa, o zaman o işi bilen bir meslek sahibine başvurmak zorundasın. Bu da bir su tesisatçısı veya elektrikçi ise ufak paralara gelmiyorlar, ciddi paralara geliyorlar. Bizim mesela bir arkadaşımın sadece 1,5 metrelik bir uzatma işi vardı. Restorantında davlumbazı uzattılar. Oradaki sadece yangın söndürücünün 1,5 metrelik bir hortum uzatması ve ucunda da zaten arkadaşın önceden kendinin aldığı bir parçasını takacaktı. Toplam gelip işi bitirmeleri yaklaşık 1 saat sürmedi. Yani 1 saati kesinlikle geçmedi. 950 dolar şarj ettiler. Tabii bunun belgeleri var. Bu işi yaptığına dair fire departmana orasının uzman kişi tarafından yaptığına dair imzalı kağıdını da verdi. Bu da önemli. Yani o işin mesleğinin sizde ustalık belgesi, statement'ten o işin teknisyeni olduğunuzu bildiren belgelere sahip olmanız lazım. Amerika'daki en güzel işlerden bir tanesi de yine klima işleri. Klima, ısıtma ve soğutma işleri. Yani bu Florida taraflarında sıcak, klima çok fazla. Kuzeyde soğuk, ısıtma sistemleri, LG dediğimiz sistemler çok fazla. En güzel kazanan yine mesleklerden bir tanesi. 30-40 dolar, 50 dolara kadar çıkan saatlik ücretler var. Zaten asgari ücret 15 dolar. Burada da ısıtma, soğutma işlemleri yapıyorsanız her tarafta müthiş iş var. Aşağıya gidersiniz, Texas taraflarına kavurur, zaten sıcak. Herkesin her evde klima, her odada klima vardır. Los Angeles tarafları keza yine sıcak, 4 mevsim. Kuzeye gidersiniz, her tarafta LG dediğimiz sistemler vardır, ısıtma sistemleri. Dolayısıyla klima, ısıtma ve soğutma işlemleri yapan meslekler çok güzel para kazanan mesleklerden bir tanesi. Marangozlar da aynı şekilde. Marangozlar da yine bir elinden el becerisi gelen, değişik işte ahşap işleri yapabilen bir yeteneğe sahipseniz herhangi bir yerde saatlik ücret olarak yine 25-30 dolardan başlayan ücretlere çalışabilirsiniz. Kendi bireysel free time'larınızda yavaş yavaş çevreniz oluşuyor. Çevrenizin işlerini yapabilirsiniz. Burada da yine 25-30 dolardan başlayan ücretlere çalışabilirsiniz. Yani marangozlar da iyi bir disiplinli çalışan bir marangoz 8-10 bin dolardan aşağı aylığını getirmez. Diğer biraz da beyaz yaka dediğimiz veya mavi yaka, beyaz yaka dediğimiz işlere gelirsek, bir hemşirenin aylık aşağı yukarı, özellikle de pandemiyle beraber çok popüler oldu. Yıllık kazancı üzerinden tutuyorlar ama aylık 8-10 bin dolardan aşağı çalışmıyor aylığını. Çalıştığı bölümün özelliğine göre de bu artıyor, düşüyor. Doktorlardaki kazançlar yaklaşık 12-13 bin dolardan başlıyor aylık. Bu sizin tabii ki mesleki olarak yeterliliğinize bağlı artıyor. Ortalama bir doktorun yıllık kazancı 200 bin dolar civarında. Avukatlar, bir avukat olarak Amerika'da avukatlık belgesine sahip olduysanız, kendi ofisinizde açmasanız 40-50 dolar üzerinden başka bir avukatın yanında çalışma imkanınız var. O da çalışma saatlerine göre çok fazla, yani pompacının 16 saat çalışıyor, 300 dolar alıyor. Avukat 8 saat çalışıyor, 400 dolar, 500 dolar alıyor. Tabii burada belli bir yeterliliğe, donanıma gelmeniz lazım. İyi derecede hukuka ve İngilizceye sahip olmanız lazım. Mühendisler keza öyle. Mühendisler de 8-10 bin dolardan aşağı maaşa çalışmıyorlar. Bunların kendi yeteneklerine, force ettiği işe bağlı olarak da 8, 10, 12, 15 bin dolar diye gidiyor. Son olarak da bilgisayar programcılarını örnek alırsak,
Bilgisayar programcılığı Amerika'daki en popüler işlerden bir tanesi. Bilgisayar programcıları da yine saatlik ücret olarak 30, 40, 50 dolardan başlıyor. 100, 150, 200 dolara kadar, 300 dolara kadar çıkan saatlik ücretlere çalışıyorlar. En popüler işlerden bir tanesi. Ne yaptığınıza bağlı. Tabii ki bunların hepsinin ben işçi olarak herhangi bir yerdeki işçi saat ücretleri olarak bahsettim. Bunları kendi yapan insanlar yanında çalıştırdığı insana 30 dolar veriyorsa zaten o işten adam kendisi 100 dolar kazanıyordur. Dolayısıyla herhangi bir business'ın, bir işin sahibi olursanız o işlerden çok yüksek miktarlarda para kazanabiliyorsunuz. Yani pizzacı düşünün, işte pizzacı 7-8 bin dolar pizza yapan yanında çalışan adam para kazanıyorsa o pizzacının da sahibi genelde normal işleyen bir pizzada 20-30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar, 60 bin dolar, 100 bin dolar kazanma şansı var. 100 bin dolar kazanma şansı var. Bugünkü sohbetimiz Amerika'daki meslekler ne kadar kazanıyor ile ilgiliydi. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize sevgiler sunuyorum.